Sadece 2020 yılında 100 binden fazla kişi insan ticareti mağduru haline geldi. Peki siz insan ticaretinin ne olduğunu biliyor musunuz? İnsan tacirleri daha iyi bir yaşam vaat ederek zor durumda olan pek çok insanı kendi çıkarları için kandırmaktadır. Peki bunu nasıl yapıyorlar? İnsan tacirleri mağdurları bulmak için pek çok yöntem kullanmaktadır. Genelde mağdurun ailesini geçindirmek amaçlı bol maaşlı bir iş vaadi veya çok mutlu olacağı bir görücü usulü evlilik teklifi gibi yaklaşımlarla insanlar hem normal hayatta hem de internette kandırılarak tuzağa çekilmektedir. Kimi zaman zor durumdaki aileler de çocuklarını ya olabilecekleri bilerek ya da mecburiyetten insan tacirlerine vermektedir. İnsan tacirleri mağdurları bulduktan sonra istismar edecekleri yerlere götürürken genelde yol boyunca eşlik ederler. Yolculuğun bitiminde ise mağdurların üstlerindeki pasaport, kimlik veya cep telefonlarını çeşitli gerekçeler ileri sürerek veya zorla alıkoyarlar. Mağdur, istismarı öncesinde ya da sırasında alıkonulma, gizlenme veya hareketlerinin kısıtlanması için bir yerde zorla tutulur. Bu hem mağdurun transferinin bir adımı hem de istismara edilmesi için bir başlangıç görevi görür. İnsan tacirleri tarafından kandırılan bu insanlar tamamen çıkar uğruna sömürüye açık hale gelerek pek çok farklı alanda istismar edilmektedir. Kadınların zorla evlendirilmesi, fuhuşa veya ev hizmetlerine zorlanması, erkeklerin ve erkek çocuklarının savaşmak veya diğer hizmetler için zorla veya kandırılarak silah altına alınması, çocukların dilendirilmesi, kapkaççılık, yan kesicilik, hırsızlık yaptırılması, çocukların fabrika, atölyeler, tarım veya benzeri yerlerde çalıştırılması, kız çocuklarının para karşılığı veya ailenin iknası ile zorla evlendirilmesi, kız veya erkek çocukların ticari veya keyfi olarak fuhuşa ya da ev hizmetlerine zorlanması, çocukların, bebeklerin başka ailelere evlatlık olarak kendi aileleri tarafından veya tacirler tarafından satılması, mağdurların, özellikle çocukların pornografi sektörüne itilmesi, erkeklerin ve kadınların fabrikalar, atölyeler, tarım işleri veya ev hizmetlerinde zorla çalıştırılması, mağdurun organlarının rızası olmadan yasa dışı bir şekilde alınması ve satılması, mağdurun yasa dışı uyuşturucu maddelere alıştırılarak gerek kurye, gerekse satıcı olarak çalıştırılması, mağdurun suça bulaştırılarak insan tacirlerine angaje olması ve bu şekilde yakın çevresini veya arkadaşlarını kandırarak onları da mağdur haline getirmesi, mağdurun tehdit veya şantaj yoluyla insan ticareti organizasyonu aparatlarının reklam yüzü haline getirilmesi ve bu yolla başka mağdurlar için iş imkanları adına çekici bir tuzak kurulması. Bütün bunların olmasını sizler engelleyebilirsiniz. Peki insan ticareti mağdurlarını nasıl ayırt edebiliriz? Mağdurun hareketlerinin kontrol edildiğine dair işaretler göstermesi, mağdurun her şeye karşı korku veya endişe göstermesi, kendilerine, ailelerine veya sevdiklerine karşı şiddete veya şiddet tehditlerine maruz kalması, kontrol önlemlerinin uygulanmasının sonucu gibi görünen ve tekrar eden yaralanmalara maruz kalması, yetkililere güvenmemesi, pasaport veya diğer seyahat ve kimlik belgelerine sahip olmaması veya bu belgelerin başkasında olması, sahte kimliğe veya seyahat belgelerine sahip olması, insanları sömürmek için kullanılan bir mekanda olması veya bunun gerçekleşmesi muhtemel bir mekanla bağlantıda olması, yerel dile yabancı olması, ev veya iş adresini bilmemesi, bakımsız veya standart altı yerlerde yaşaması, işe, dükkanlara ve benzeri yerlere gidişte ve her dışarı çıkışta kendilerine eşlik edilmesi,
çok uzun mesai saatlerinin oluşu ve çok az ya da hiç izninin olmaması, çalışanlara yönelik iş yeri levhalarının yerel dilden farklı dillerde yayınlanıyor olması, işveren, yönetici veya sorumluların belgeleri veya işçilere ödenen ücretlerin kayıtlarını gösterememesi, ekipmanın çocuklar tarafından kullanılabilecek şekilde tasarlanmış veya modifiye edilmiş olması. Bu işaretlerden herhangi birini gördüğünüzde bir insan ticareti mağduru ile karşılaşmışsınız demektir. Ve onları tacirlerin elinden kurtarmak artık sizin elinizde. İnsan ticaretine dur deyin.